Kızılcık Şerbeti 4. sezonda neler olacak? Önceki yeni sezon analizlerinden farklı olarak bu videoda biraz daha beklentilerimin neler olduğundan ve yeni sezonda nasıl bir dizi izlersek izleyicilerin daha mutlu olacağından bahsedeceğim. Umarım bu videoyu ilgili kişiler izler ve izleyicilerin neler beklediğini görmüş olurlar. Videomuza başlamadan önce dizimizi şimdiden çok özledik, bir an önce başlasın diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca değerli yorumlarınızı bekliyorum. O zaman sözü fazla uzatmadan analiz videomuza başlayalım. İlk olarak 4. sezonla ilgili beklentilerimizi Doğa ve Fatih cephesinden ele alalım. Açıkçası daha önceki sezon analizlerimde bu çiftten biraz daha az söz ettiğimi farkındayım. O nedenle bu kez onları ilk sıraya koymak istedim. Çünkü her ne kadar şu anda ilişkileri durağan, hatta biraz arka planda kalmış gibi görünse de yeni sezonda bu çiftin zaman zaman dizinin merkezinde yer alacağını düşünüyorum. Özellikle senaryonun dramatik yoğunluğu azaldıkça Doğa ve Fatih'in yeniden şekillenen ilişkisi izleyici için daha önemli hale gelebilir. Fatih karakterine gelince, hepimiz biliyoruz ki sezon finali sahnesinde vurulması izleyiciyi şok etti. Acaba diziden ayrılıyor mu sorusunu beraberinde getirdi. Ancak edindiğim bilgilere ve genel dizi gidişatına bakarak söylüyorum, Fatih'in hayati bir tehlikesi olmayacak. Yani bu bir veda değil, daha çok yeni sezonda karakterin geçireceği dönüşüm için hazırlık gibi düşünülebilir. Bundan sonra ne olur? Öncelikle Fatih'in hızlı bir şekilde iyileşmesini ve bu süreçte Doğan'ın da onun yanında durmasını bekliyorum. Fakat burada senaryonun da artık yeni şeyler denemesi gerekiyor. Çünkü artık eski tartışmalar, kıskançlıklar ya da aile içi çatışmalar izleyiciyi doyurmuyor. Dizi kendini tekrar etmemeli. Etmeyecekse de bu çiftin ilişkisi artık bambaşka bir forma girmeli. Benim beklentim şu: 4. sezon dizinin final sezonu olacaksa, ki yüksek ihtimalle öyle, özellikle son bölümlere doğru daha huzurlu, daha olumlu ve umut dolu gelişmelere yer verilmeli. İşte bu noktada Doğa ve Fatih'in ilişkisi de yeniden yapılandırılabilir. Artık ne zenginliğin şaşası ne de aile büyüklerinin müdahaleleri bu çifti etkilememeli. Özellikle Doğan'ın kendine has bir düzen kurması, Fatih'in de bu düzene ayak uydurması bence yeni sezonun en güçlü konularından biri olabilir. Aile evinden ayrılmaları ve Doğan'ın daha dengeli harcamalarla sade ama huzurlu bir yaşam kurmak istemesi oldukça gerçekçi ve değerli olabilir. Bu hem karakter gelişimi açısından yerinde olur, hem de izleyiciye gerçek bir aile nasıl olur sorusunun samimi cevabını sunar. Işıl karakterine gelecek olursak, sezonun final sahnelerinden biri de onun vurulmasıydı ve elbette bu gelişme izleyiciyi oldukça şaşırttı. Ancak içim rahat bir şekilde söyleyebilirim ki Işıl'ın yaşananlarla birlikte tamamen diziden çıkacağı anlamı çıkarılmamalı. Evet, yeni sezonun sonuna kadar ekranlarda olmayabilir. Ama onun vedası hayatını kaybederek değil, çok daha sarsıcı ve etkileyici bir biçimde, yani gerçeklerin açığa çıkmasıyla yaşanmalı. Çünkü bu karakterin taşıdığı yük sadece kendiyle sınırlı değil. Işıl'la ilgili tüm sırlar pek çok kişinin hayatını etkileyen, hatta alt üst eden olaylara uzanıyor. Şimdi şöyle bir düşünün. Mustafa bu halde. Pembe karakteri ise trajik bir biçimde hayata veda etti. İzleyici artık bazı şeylerin açığa çıkmasını istiyor. Bu kadar büyük olayların üzeri örtülüp geçilirse dizinin inandırıcılığı sarsılır. Üstelik izleyici böyle durumlarda kendisini kandırılmış gibi hissedebilir. Bu nedenle Işıl'ın yaptıklarının adım adım ama mutlaka ortaya çıkması gerekiyor. Kapatılan her dosya diziye olan bağlılığı zayıflatabilir. Ama tam tersine adalet duygusu doyurulursa izleyici daha da kenetlenir. Peki bu nasıl olur? Elbette burada devreye Mustafa karakteri giriyor. Şimdi bu parçaları yavaş yavaş bir araya getirme zamanı geldi. İlk etapta söylediklerine kimse inanmayabilir. Özellikle çevresindekiler onun söylediklerini fazla ciddiye almayacak. Ama bir noktadan sonra bir kişi, bu kişi ya Nursema, ya Ömer ya da tamamen sürpriz bir karakter olabilir, bu işin peşine düşecek. İşte o zaman olaylar hızlı bir şekilde gelişmeye başlayacak. Hastane kayıtlarına ulaşılması, belgelerin gün yüzüne çıkarılması, Pembe'nin aslında doğal sebeplerle değil, Işıl'ın doğrudan veya dolaylı etkisiyle hayata veda ettiğinin ortaya çıkması dizimizin en çarpıcı gelişmelerinden biri olabilir.
Çünkü bu yalnızca Işıl'ı değil, ona inanıp ona kontrolü teslim eden Abdullah'ı da derinden sarsacak. Abdullah, Işıl'ın yönlendirmelerine göz yuman, onu ailesine bile karşı savunan bir pozisyondaydı. Bunu öğrendiğinde ise sadece şoke olmayacak, aynı zamanda kendine de büyük bir öfke duyacak. Düşünsenize, her şeyi onun doğru yaptığına inanıp tüm kararlarını Işıl'a göre şekillendirmiş bir adamın aslında en büyük yanlışı orada yaptığını fark etmesi. Bu Abdullah için bir kırılma noktası olacak. Belki iç dünyasında büyük bir hesaplaşma yaşayacak. Belki de Işıl'ın gerçek yüzü ortaya çıktıkça çevresine karşı olan tüm güveni yıkılacak. Yeni sezonda artık gizemli olaylardan çok olayların çözülüşünü izlemeye başlayacağız. Gizemin ardından gelen yüzleşme, ihanetin ardından gelen pişmanlık, tüm bunlar izleyiciye hem tatmin sağlar hem de duygusal bağ kurma imkanı verir. Bu yüzden Işıl'ın sessizce kaybolup gitmesi değil, yüzleşerek sahneden çekilmesi gerekiyor. Bu videoda Kıvılcım ve Bebek konusuna çok fazla girmeyeceğim. Çünkü önceki yeni sezon analiz videolarımda bu konuya oldukça detaylı bir şekilde değindik. Henüz izlemeyenler varsa mutlaka göz atmalarını tavsiye ederim. Bugünkü videoda özellikle üzerinde durmak istediğim son başlık, Firaz ve Nursema ilişkisiyle birlikte Asude Hanım'ın abisinin diziye dahil olması ve bu gelişmenin getireceği olası etkiler olacak. Şimdi Firaz ve Nursema cephesine dönecek olursak, bu çiftimizin sezonun son bölümlerinde oldukça zorlu süreçlerden geçtiğini gördük. Gerek aile içi çatışmalar, gerekse bireysel anlamda yaşadıkları kırılmalar nedeniyle ilişkileri ciddi bir sınavdan geçti. Ancak tüm bu yaşananlara rağmen sezonu birlikte, güçlü ve sevgiyle kapatmaları bence oldukça anlamlıydı. Bu birliktelik onların sadece duygusal değil, aynı zamanda zihinsel olarak da birbirlerine ne kadar bağlandıklarının açık bir göstergesiydi. Yeni sezonda bu ilişkinin daha da derinleşeceğini ve evlilik bağının sağlamlaşacağını düşünüyorum. Artık birbirlerini daha iyi tanıyan, birbirlerinin güçlü ve zayıf yönlerini kabul eden bir çift izleyeceğiz gibi duruyor. Özellikle Nursema'nın bu süreçte çok daha olgun bir karakter olarak karşımıza çıkacağını tahmin ediyorum. Hatta bu çiftin evlilikleriyle ilgili yeni bir sayfa açılacağı, belki Nursema'nın hamile kalması gibi büyük bir gelişmenin yaşanabileceği yönünde kuvvetli sinyaller var. Bu durum hem Ünal ailesinde yeni bir heyecan yaratacak, hem de dizide bambaşka bir dinamiklerin oluşmasına sebep olacak. Gelelim Asude Hanım'a. Karakter olarak zaten gerginliği yüksek, otoriter ve kontrolü elden bırakmak istemeyen bir profil çizen Asude, şimdi dizide yeni bir destekçi kazanıyor, abisi. Bu yeni karakterin gelişi sadece Asude cephesinde değil, tüm dengeyi sarsacak bir etkiye sahip olacak gibi duruyor. Çünkü Asude Hanım'ın abisi muhtemelen onun gibi gelenekçi, baskın ve iddialı bir karakter olacak ve Ünal ailesinin hayatına doğrudan müdahale eden bir profil çizecek.